Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mum çiçeği bakımı ile ilgili 4 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Birinci püf nokta, mum çiçeği nasıl çoğaltılır? Mum çiçeği yapraktan ya da daldan nasıl çoğaltılır? Sizlerle bunun tüm detaylarını paylaşmak istiyorum. Öncelikle mum çiçeği gördüğünüz üzere bu şekilde kollar oluşturur. Bu kollarda genelde çiçek açar. Mum çiçeğini sadece yapraktan çoğaltmak mümkün müdür? Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunu bir saksının içerisine koyduğunuz zaman uzun süre kalır fakat köklenmez. Asıl mum çiçeğini çoğaltmak istiyorsanız uzanan dallarından kesmeniz gerekiyor. Ve mutlaka kestiğiniz dalda en az 2 tane yaprak olmalı. Yani bir tane yaprak ile kesinlikle çoğalmıyor, köklenmiyor. Hemen bakın, mum çiçeğimin ucundan kesiyorum. En ucundan kestim ve bunda 3 tane yaprak var. Ve mutlaka dal kısmının biraz uzun olması gerekiyor. Çünkü köklenme daldan başlayacak. Bu yüzden köklenmenin hızlı olmasını istiyorsanız dalı olan mum çiçeklerini kesmeniz gerekiyor. Hemen kuruyan dalı kestim ve bakın yine dalın en ucunda 2 tane yaprak var ve uzun bir gövdesi var. Hemen yine gövde kısmından kesiyorum. Uzunluk olarak 20 santim uzunluğunda bir gövde bırakıyorum. Bu da köklenme sürecini hızlandıracaktır. Yine bakın dal ucundan kesiyorum. Sizlere tavsiyem mutlaka dalı kısa olanları kesmeye çalışın. Çünkü uzun dallardan tekrardan çiçek çıkma ihtimali yüksektir. Evet, birkaç tane daha kesiyorum. Ben 4-5 tane keseceğim. Çünkü köklendirmeyi, garantiyi almamız gerekiyor. Bakın şu anda elimde 5 tane kesmiş olduğum mum çiçeğimin dalları var. Ve bunları nasıl köklendirebiliriz? Köklendirme yöntemi olarak birçok yöntemi deneyebilirsiniz. Ben genelde suda köklendiriyorum. Çünkü suda köklendirme bu tarz bitkilerde çok daha hızlıdır. Bunun için ihtiyacım olan bir bardak ve içerisine bol miktarda su ekliyorum. Daha sonra kesmiş olduğum mum çiçeğinin saplarını bu suyun içerisine daldıracağım. Ve böylelikle su içerisinde hızlı bir şekilde köklenecektir. Bu tarz suda köklendirme işlemi özellikle yaz aylarında hava çok sıcak olduğu için en geç bir hafta içerisinde köklenmeye başlar. Evet, şimdi bütün kesmiş olduğum dalları bu şekilde suyun içerisine koyuyorum. Bunları suyun içerisine koyduktan sonra herhangi bir gübre, hiçbir şey vermenize gerek yok. Sadece su bunun için yeterlidir. Ve daha sonra bol ışık alan bir yere konumlandırıyorum. Kopardığımız bu dalları köklendirebilmek için bu şekilde bekletiyoruz ve 2 hafta sonraki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Evet, sadece 2 hafta sonrasında dalların nasıl köklendiğini görüyorsunuz. Bu süre zarfında su bittikçe su ekledim ve bol ışık alan bir yerde bekledi. Daldan köklendirmek çok kolay. Yapmanız gereken tek şey suyun içerisine bekletmek. Bunu ne zaman toprağa ekebiliriz? Biraz daha köklenmesini bekleteceğim. Bir hafta daha beklettikten sonra bunu toprağa ekebilirsiniz. Normalde isterseniz sadece bu şekilde suyun içerisinde bile büyütebilirsiniz. Ya da torflu bir toprağa ekerek bu kesmiş olduğumuz dallarımızdan bol bol yeni hoya çiçekleri elde edebiliriz. Hoya çiçeğimiz için her ay evde bu çiçeklerinize verebileceğiniz bir sıvı bitki besini hazırlayacağım. Sıvı bitki besinini bugün pirinç ile hazırlayacağım. Pirinci kolaylıkla robottan geçirebilmek için biraz ocakta kavuracağım. Bu işlem özellikle pirincin hızlı bir şekilde robottan geçmesine yardımcı olur ve bu gübreyi aylarca kullanabilirsiniz. Çok fazla değil, sadece 2 dakika
kavurun ve bir tabağın içerisine koyun. Daha sonra soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra bunu robottan çekip toz haline getireceğim. Soğuyan pirinci robotun içerisine koyup bunu toz haline getireceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve bol bol yorumlar yaparak yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Pirinci toz haline getirdim. Şimdi bunu bir küçük şişenin içerisine koyuyorum. Bu gübreyi aylarca saklayabilirsiniz ve orkidenin gübre ihtiyacına göre bunu çıkararak kullanabilirsiniz. Özellikle toz hale getirmemizin nedeni aylarca bu gübreyi kullanabilmek. Bu gübreyi tüm salon çiçekleriniz için kullanabilirsiniz. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu pirinç tozu koyuyorum. Sizler evdeki çiçeklerinize göre bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Üzerine kaynar su koyuyorum. Toplamda 500 mililitre kaynar su koydum. Biraz bu şekilde karıştırıyorum ve bu gübrenin soğumasını bekleyeceğiz. Suyum yeterince soğudu. Üzerine arıtma suyu koyuyorum. Toplamda 1 litreye tamamlıyorum. 500 mililitre pirinç suyu, 500 mililitre de arıtma suyu koydum. Biraz karıştırıyorum. İçerisinde posası olduğu için bunu mutlaka süzmemiz gerekiyor. Süzdükten sonra bu şekilde bir posası var. Posasından mutlaka ayırıyoruz ve geri kalan suyu da evdeki tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. Hazırladığım sıvı bitki besinini 2 haftada bir bu çiçeğimi veriyorum. Sizler de bu şekilde verebilirsiniz. Pirinç içerisinde B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri vardır ve içerisinde bol lif vardır. Bu bitkinizin kısa sürede kendisini yenilemesine, yeni yapraklar ve yeni çiçek dalları çıkarmasına yardımcı olur. Verdiğiniz suyun ya da gübrenin mutlaka toprağı iyice çekmesi gerekiyor. Bu yüzden suyu yavaş yavaş fakat toprağın iyice nemlendiğinden emin olacak şekilde su ve gübre verebilirsiniz. Ben ayda bir kere dönüşümlü olarak tüm salon çiçeklerime sıvı bitki besinleri veriyorum. Üçüncü püf nokta olarak yaprak temizliğini göstereceğim. Bir pamuk ve hazırlamış olduğum pirinç suyunu kullanıyorum. Pamuğu içerisine batırarak bütün hoya çiçeğimin yapraklarını üstten ve alttan sileceğim. Öncelikle bakın şöyle dokunduğunuz zaman salon çiçeklerinde yaprak üzerinde çok fazla bu şekilde tozlar ve hastalıklar ya da böcekler birikebilir. Bu işlem bizim yapraklarda meydana gelebilecek bir hastalığı erken teşhis etmemize de yardımcı olur. Bu yüzden ayda bir kere salon çiçeklerinin yeşil yapraklı, kalın olan yeşil yapraklı çiçeklerinizi mutlaka yapraklarını silin. Ve aynı zamanda içerisinde bol miktarda B vitaminleri olduğu için bitkimizin yapraklarının kendisini yenilemesine, daha canlı ve daha sağlıklı olmasına da yardımcı olacaktır. Evet, yapraklara bakın şu anda çok daha temiz ve bol kalsiyum desteği almış oldu. Evet, sizlerle bu yapmış olduğum işlemler sonucundaki çiçeğimin gelişimini de özellikle paylaşmak istiyorum.
Mum çiçeğinin aylar içerisindeki gelişimini gösterdim. Bu benim mum çiçeğimin son 2 ayda 2 kere çiçeklenmesi. Özellikle 4. püf noktayı da anlatmak istiyorum. Mum çiçeği için en uygun yer neresidir? Mum çiçeği konumu çok önemli. Mum çiçeği özellikle sabah güneşini çok sever ama direkt güneş almaması gerekiyor. Direkt güneş alırsa yapraklarında yanma oluşur. Bu yüzden direkt güneş değil fakat pencereye yakın bol aydınlık olması gerekiyor. Yani mum çiçeği karanlık ve gölge bir yerde kalmaması gerekiyor. Bitkiniz eğer uzun süredir çiçek açmıyorsa bunun bir nedeni de yetersiz ışık almasından kaynaklanır. Ve sıcaklık aralığının mutlaka oda sıcaklığı olmalı. Yani 20 ve 24. Özellikle 15 ve 15 derece altı ve 30 derece üstü sıcaklıklarda çiçeklerinizin, bitkilerinizin gelişimi yavaşlayabilir. O yüzden lütfen bu püf noktalara dikkat edin ve mutlaka ayda bir kere bitkilerinizi potasyum ağırlıklı, kalsiyum ağırlıklı desteklemeniz de gerekir. Bunları dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.